Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine birlikte iki şiş dikişsiz çok kolay, çok da güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde açık mavi ve lacivert olmak üzere iki tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de şöyle. Çok kolay, çok güzel, çok şık bir patik oldu hanımlar. Çok da kullanışlı, ayağı saran bir model. Patiğimizin tabanı, topuk kısmı. Görüldüğü üzere patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Patiğimize hanımlar şu bölümden başlayacağız. 96 ilmek olarak. Hanımlar benimki 37, 38, 39 için bu sayılarda 40-41 numara yapmak istiyorum diyenler 100 ya da 102 ilmek başlayabilir. 35-36 numara yapmak istiyorum diyenler de 90 ilmek olarak başlayabilirler. Öncelikle şu açık mavi ipim ile başlayacağım. İpimin ucunda bir miktar bir ip bırakıyorum. 96 ilmek atacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde ilmeklerimizi tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, 96 adet ilmeğimi attım geldim. Şu ucunda ipimiz kaldı. Bu ipimizi hanımlar kesmeyelim. Tabanımızda tekrar kullanacağız. Şimdilik şöyle elime dolaşmasın diye şöyle sarıp toplayacağım buraya. Hanımlar patiğimizin bu bölümünde haroşa örgü yapacağız. 96 ilmekten sonra geri dönüyorum. Kenar ilmeğimi aldım. İlmeklerim hanımlar bu ilk sırada düz yani haroşa olarak öreceğim. Ben haroşa örgüyü örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Bu şekilde ilmekleri sıra sonuna kadar haroşa örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm hanımlar. Geri dönüyorum. Şimdi ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz yani şu ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Baktığımızda hanımlar burada da bir diş haroşamız oluştu. Şimdi ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri tekrar düz öreceğim. Bir diş haroşa daha olacak. Bu şekilde haroşalarımıza devam edeceğiz hanımlar. Patiğimizin bu bölümüne yani şu bölümüne toplamda 5 diş yani 5 sıra haroşa öreceğiz. Şimdi burada 5 diş haroşa olana kadar örelim sonra buluşalım. Evet hanımlar ben buraya 5 diş yani 5 sıra haroşamı ördüm geldim. Bakın şu anda ön yüzdeyim. Şimdi patiğimizin bu bölümlerini yapacağız. Modelimize geçeceğiz. Ben bu modelimde hanımlar şu yanlara 25'er ilmek haroşa bıraktım bu ilmek sayısına göre. Farzı misal siz burayı 100 ilmek olarak başladınız. Yanlardaki haroşalı ilmek sayınız 27'şer olacak. Ortadaki 46 ilmek 2 ters 2 düz örülecek. Ya da 90 ilmek başladınız. Daha küçük yapmak istediniz. Ortaya yine 46 ilmek ayırıyorsunuz. 46 ilmek. 90'dan 46'yı çıkartınca geriye 44 kalıyor. Doğru mu hesapladım bilmiyorum. 44 ilmeği de iki yana paylaştırınca yanlara 22'şer haroşa düşüyor. İlmek sayısı böyle ayarlanacak. Şimdi ben bu sol tarafa hemen 25 ilmeğimi ayarlayayım. Bakın 5, 10, 15, 20, 25. Buraya şöyle bir işaretleyici takacağım hanımlar. Buraya ip falan da takabilirsiniz yeri belli olsun diye. Şimdi bu aşamada ben lacivert ipim ile devam edeceğim. Burada son ilmeğimi mavi ile örmüştüm. Şöyle açıyorum bu son ilmeği. Çünkü renk geçişi yapacağım. İlk ilmeğimi burada lacivert ile örerek başlayacağım. Hemen şu kenara 2 tane lacivert ördükten sonra ipimin ucunu şurada kendine düğümlüyorum. Patiğimiz sökülmesin diye. Bu kenara şimdi 25 ilmek haroşamı örüyorum. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. Hemen şuraya da işaretleyicimi takacağım hanımlar. Şunu bir kapatayım. Şöyle 25 ilmeklerin yerleri belli olsun diye. Aradaki ilmekleri de bakın şu aradaki ilmekleri de 2 ters 2 düz olarak öreceğiz. 2 ilmek ters öreceğim şimdi. 2
2 ilmek düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz. Bu işaretleyici olan yere kadar ilmeklerimi bu şekilde 2 ters, 2 düz örüyorum. 2 düzümü ördüm. 2 tersim var. 2 düz. Şöyle 2 ters ördüm. Bu şekilde örüyorum. Tekrar 2 düz ve 2 tersimi ördüm. Bakın son 25 ilmeğe kadar geldim. İşaretleyiciyi sağ tarafa aldım. Burada da kalan 25 ilmeğimi sıra sonuna kadar haroşa olarak öreceğim. Ön yüzde modeli bu şekilde kurmuş olduk. Bu kenarlardaki 25'er ilmek haroşamız model bitene kadar haroşa olarak örülüyor hanımlar. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde yine bu işaretleyiciye kadar olan 25 ilmeğim haroşa olacak. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın haroşa yani düz örüyorum. Bu arka yüzde ikinci sıramız oluyor hanımlar. Ön yüzde ilk sırayı ördük. Geri döndük. Arka yüzde ikinci sıradayız. Bakın işaretleyiciye kadar ördüm. Bunu alıyorum. Şimdi aradaki 2 ters 2 düz ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Bakın burada önde hemen 2 düz ilmeğim var. Bunu düz örüyorum. 2 ters ilmeğimi ters örüyorum. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters. Bu şekilde aradaki ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Yanlardaki 25'er ilmek haroşamızı da haroşa örüyoruz hanımlar. İki düz, 2 ters, tekrar 2 düzüm var, 2 tersim ve 2 düz ördüm. Bakın işaretleyiciye geldim. Bunu yine sağa alıyorum. Yine kalan 25 ilmeğim haroşa yani düz örüyorum. Modelde arka yüzde ikinci sıramız bu şekildeydi. Her 4 sırada bir renk değişikliği yapacağız. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Şöyle şişimi alıyorum. Hanımlar yine aynı işlemi tekrar edeceğiz bu aşamada lacivert ipimizle. 25 ilmekler haroşa olarak örülecek. Sağ ve sol taraftaki. Ortadaki 2 ters 2 düz ilmekleri de yine gördüğümüz gibi öreceğiz. Ön yüzde ve arka yüzde. Bu şekilde 4 sıra tamamlanacak. Şimdi ön yüzdeyiz. Ön yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi sıra sonuna kadar örelim. Arka yüzde de yine aynı işlemi yapalım. Tekrar buluşalım. Evet hanımlar, ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimizi gördüğüm gibi ördüm. Yani kenarlardaki ilmekler haroşa, ortalardaki ilmekler bakın 2 düz 2 ters 4 sıra bu işlemi yaptık. Şimdi aynı işlemi bu defa mavi ipim ile yapacağım. Lacivert ipimiz bekleyecek. Yine kenarlardaki 25'er ilmek haroşamız 25 olacak. Aralardaki ilmekler 2 ters 2 düz. Bu şekilde aynı işlemi yine bu lacivertle olduğu gibi mavide de 4 sıra tekrar edeceğiz. Ön yüzde ve arka yüzde öreceğiz. 2 sıra olacak. Tekrar ön yüzde arka yüzde yapacağız 4 sıra. Ve ardından yeniden aynı işlemi bu defa lacivert ile yapacağız. Yani aynı işlemi bakın şurada lacivert 1. Modelde göstereyim. Lacivert 1, mavi 2 ve lacivert 3. 3 kere tekrarlamış olacağız. Şimdi bu lacivertle yaptığımız modelin aynısını mavi ve tekrar ardından lacivert ipimizle 2 kere daha tekrarlayalım. Gelelim ardından buluşalım hanımlar. Çünkü patiğimizin şu ön bölümünde kesimler yapacağız. Bu kesimleri birlikte yapalım. Evet hanımlar, modelimi yaptım geldim. 4 sıra mavi 4 sırada lacivert ipim ile.
Şimdi tekrar mavi ipimi alıyorum. Kesimler başlayacak artık. Öncelikle yine kenardaki haroşalarımız haroşa olarak örülüyor. 25 ilmeğimi öreceğim. Orta bölümde kesimleri yapacağız hanımlar. Bu şekilde işaretleyiciye kadar 25 ilmeğimi ördüm. İşaretleyiciyi alıyorum. Şimdi burada 2 ters 2 düz ilmeklerimiz var. Bu 2 ters ilmeği tersten kesiyorum. Öndeki 2 düz ilmeği de düzden kesim yapıyorum. 2 ters ilmeği tersten kesim yapıyorum. 2 düz ilmekleri de düzden kesim yapıyorum. Aralardaki bu 2 düz 2 ters ilmekleri bu şekilde kesiyoruz hanımlar. Şöyle 2 düz ilmeğimi kesiyorum. Ardından 2 ters ilmeğimi kesiyorum. İlmek sayılarımız da böylece azalıyor. Bilek bölümüne yaklaşıyoruz bu şekilde. 2 düzümü düzden kestim. 2 tersimi tersten. İşaretleyiciye kadar kesimlerimi yapacağım. Bu şekilde tekrar 2 ters ilmeğimi kesiyorum. 2 düz ilmeğimi de kestim. Yine 2 tersimi tersten, 2 düzümü düzden ve yine 2 ters ilmeğimi tersten kestim. İşaretleyiciyi sağ şişime alıyorum. Kalan ilmeklerimizi sıra sonuna kadar yine haroşa örelim gelelim. Sıra sonuna kadar geldim hanımlar. Geri dönüyorum. Şimdi de arka yüzdeyiz. Bu aşamada kenar ilmeğimi aldıktan sonra yine bu işaretleyiciye kadar olan ilmeklerimiz haroşa örülüyor. 25 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde. Aradaki ilmekleri de gördüğümüz gibi öreceğiz hanımlar ardından. Şöyle 25 ilmeğimi ördüm. İşaretleyiciyi sağ tarafa alıyorum. Bakın burada bir ilmek düzüm var. Bunu düz örüyorum. Bakın bir tersim var, ters. Bir ilmek düz, bir ters. Bir 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 düz, bir ters ve bir ilmek düz ördüm. İşaretleyiciyi sağ tarafa aldıktan sonra yine kalan ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Bu şekilde hanımlar ortada kesimlerimizi yapmış olduk. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi örüyorum haroşa. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz hanımlar. Bu sıramızda yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Öncelikle kenar ilmeğimi aldıktan sonra bu kenardaki haroşalarımızı yine bu işaretleyiciye kadar örelim gelelim. Haroşalarımı ördüm. Yine işaretleyiciyi alıyorum. Yine ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Bakın bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bu şekilde işaretleyiciye kadar bu sıramızda da yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Bu şekilde hanımlar haroşalara gelene kadar böyle devam edeceğim. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Tekrar işaretleyiciyi alıyoruz ve kalan ilmekleri haroşa örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim hanımlar. Arka yüzeyine kenar ilmeğimizi aldıktan sonra bu işaretleyiciye kadar olan ilmekleri haroşa örelim gelelim. İlmekleri ördüm. İşaretleyiciyi çekiyorum. Sağ şişimi aldım. Yine ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Bakın bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bu şekilde şu işaretleyiciye kadar bir düz bir ters gördüğümüz gibi öreceğiz. Kalanları da yine haroşa örelim. Ardından buluşalım.
Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm hanımlar. Şimdi ön yüzdeyiz. Tekrar lacivert ipime geçiyorum. Şimdi bu sırada yine kesimlerimiz olacak. Ama kenardaki haroşalarımız tekrar haroşa olarak örülecek. Bu şekilde bu kenardaki haroşalarımızı öncelikle bir örelim gelelim. Evet, haroşalarımı ördüm hanımlar. İşaretleyiciyi tekrar hemen sağa aldım. Şimdi burada bakın bir ters ilmeğim var. İlk bunu ters olarak ördüm. İlkini ters örüyoruz. Sonrasında bakın burada bir düz bir ters ilmeğim var. İkisini keserek örüyorum. Tekrar bir düz bir ters ilmeğim var. İkisini keserek örüyorum. Bir düz bir ters ilmeğim var. İkisini keserek örüyorum. Şöyle aldım. Önce düz sonra ters ilmeğim var. Sırasıyla ikisini keserek örüyorum. Ters ilmeklerimin yönü düzgün gelmediği için düzeltiyorum keserken onları. Şöyle bir düz bir ters. İlmek sayılarımız iyice azaldı burada. Bir düz bir ters ilmeğim, ikisini keserek ördüm. Bir düz bir ters, ikisini keserek örüyorum. Bir düz bir ters. Burada da yine ikisini keserek ördüm. İşaretleyiciyi yine sağ şişime alıyorum. Kalan ilmeklerimizi yine haroşa örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar haroşalarımı da ördüm. Geri döndük, arka yüzdeyiz. Yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra yandaki 25 haroşamı haroşa olarak öreceğim hanımlar. Bu şekilde tekrar haroşalarımızı örüp gelelim. Evet, haroşalarımı ördükten sonra işaretleyiciyi aldım sağ tarafa. Şimdi arka yüzde bu aradaki ilmeklerin hepsi ters örülüyor hanımlar. Bu şekilde. Hepsini ters öreceğim. Arada 12 adet ilmeğimiz kaldı. Bunları ters olarak örüyorum. Bir ilmeği de yine ters ördüm. İşaretleyiciyi sağ şişime alıyorum. Yine kalan ilmeklerimizi haroşa örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, şimdi ön yüzdeyiz. Tekrardan lacivert ipimiz ile devam edeceğiz. Yine bu aşamada bu kenardaki 25 haroşamızı örelim gelelim. Evet, 25 haroşamı ördüm. Artık işaretleyiciyi çekiyorum. Bakın bu aşamada şöyle yapacağız. Ortada 12 ilmek kalmıştı. Bunu örmeden sağ şişimi alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Artık diğer işaretleyiciyi de çektim. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Tığ ile burada toplu bir kesim yapacağım. Şimdi bu 12 ilmeğimi tekrar tığıma aktarıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şöyle mavi ipimi aldım elime. Bu 12 ilmeğin tamamını şöyle tığım ile toplayacağım. Bakın. Tığım ile 12 ilmeğin tamamını şöyle topluyorum. Şöyle ilmeğimi tam alayım, yarım geldi. Evet. Bakın hepsini topladım. Bunu sıkıca topluyorum. Sıkıştırdım. Sonra şöyle bir zincir atıyorum. Ve bu ilmeğimi tekrar sol taraftaki şişime aktardım. Tekrar öne dönüyorum. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ortadaki 12 ilmeği topladık. Bu şekilde bir ilmek kaldı. Kalan 25 ilmeğimizi yine sıra sonuna kadar haroşa öreceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. 25 ilmek bu tarafta, 25 ilmek diğer tarafta, 50. Bir de ortada kesim yaptığımız bir ilmek var. 51 ilmek kaldı. Şimdi öncelikle ortadaki ilmeğime kadar örüyorum. Hani kesim yaptığımız bir ilmek, oraya kadar yine öreceğim. Yani 25 haroşamı. Bu şekilde. Evet. Bakın 25 haroşamı ördüm. Ortadaki bir kesim yaptığım ilmeğe geldim. Bunu örerken bakın hemen solundaki bir ilmeği de alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Burada böyle bir kesim yaptık arka yüzde. Kalan ilmeklerimi haroşa örüyorum. Böylece patiğim şişimizde ilmek sayısı 50 kaldı. 50 ilmeğimiz var. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi örüyorum. Sonuncu ilmeğimi şöyle ipimi kendime doğru alıp örmedim. Ön yüzde renk geçişi yapacağım. Evet hanımlar, artık 50 ilmek ile öreceğiz. Patiğimizin bu ön kesimli desenli bölümünü burada tamamladık. Şimdi mavi ipimi alıyorum. Artık 50 ilmek olarak
patiğimizin boğaz kısmı için haroşalarımızı yapacağız. Hemen şuraya ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra bu lacivert ipimi kullanmayacağım. Ucunu keseceğim. Şöyle ipimizi çekiyoruz artık. İpimin ucunu maviye düğümlüyorum. Hanımlar 50 ilmek olarak patiğimizin şu boğaz kısmı için haroşa yapacağız. Kesme yok, bir şey yok. Sadece haroşa örgü uygulaması yapacağız. Ön yüzde düz, arka yüzde düz örünce bir diş haroşamız düşüyordu. Bu şekilde hanımlar ön yüzde öreceğiz sıra sonuna kadar. Arka yüzde tekrar öreceğiz. Bir diş haroşa olacak. Bu şekilde bilek bölümünde toplamda 5 diş, yani 5 sıra haroşamız olana kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin boğaz kısmına bu şekilde 5 diş, yani 5 sıra haroşamı bu mavi ipi bile ördüm. Geldim, dileyen buraya 5 değil 7, 6, 8, hani şu bilek bölümünden bahsediyorum. İstediği kadar haroşa örebilir. Bot patik tarzında olur bu şekilde de. Şimdi ilmeklerimizi artık keseceğiz. Bilek bölümünü kesiyoruz hanımlar. Burası bilek bölümü oluyor. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Hanımlar burada çok sıkı bir kesim yapmayalım. Ayak zor girer. Ya da çok gevşek de bir kesim yapmayalım. O zaman da çok bol durur bu kesim yeri. Hoş görüntü olmaz. Hafif orta halli normal bir kesim yapacağız. Hani benim dileyen istediği şekil kesebilir. Çok farklı kesim yöntemleri de var. Hangisi uyuyorsa size o şekilde kesiminizi yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Şöyle hepsini sırasıyla keseceğiz. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle ne sıkı ne gevşek, orta halde bir kesim. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin tamamını kestim. Ucuna da bir zincir çekip ipimi de burada kestim. Şimdi tabanımıza başlayacağız. Bakın başlangıçta şöyle bir ipimiz kalmıştı. Bu mavi ipimi buraya öncelikle düğümleyeceğim. Tabanımızı öreceğiz hanımlar. Şöyle düğümümü atıyorum. Patiğimize ilk başladığımız yerden böyle 96 ilmek olarak başlamıştık. 96 ilmek başladığım yerden 96 ilmek çıkaracağım. Başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek şöyle şu birinci ilmeğim, şu ikinci ilmeğim. Artık burada kaç ilmek başladıysak o kadar sayıda ilmek çıkartmamız gerekiyor hanımlar. Şu dördüncü, beşinci, 6, 7, bu şekilde ilmekler çıkaracağız. Bu uçtan bu uca toplamda ben 96 ilmeğimi çıkarıp geliyorum hanımlar. Sonrasında buluşalım. 96 ilmeğimi çıkarttım geldim hanımlar. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimizi aldıktan sonra arka yüzde ilmeklerin tamamını yine sıra sonuna kadar haroşa olarak örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm, geri dönüyorum. Şimdi burundan başlayarak taban öreceğiz. Öncelikle buruna 8 ilmek ayıracağım. Toplam 96 ilmeğim var. 8 ilmek çıkartınca geriye 88 ilmeğim kalıyor. 88 ilmeği de iki yana eşit olarak paylaştırınca yanlara 44'er ilmek düşüyor. Öncelikle tabanımızı yapabilmek için ön yüzde bu ilk kenarda 44 ilmeğimizi öreceğiz. Şu 4 oldu. 5, 6, 7. Bu şekilde 44 ilmeğimizi örelim gelelim. Evet, 44 ilmeğimi ördüm geldim hanımlar. Şimdi patiğimizin burnu için 8 ilmek daha örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Saydığımızda şu kenarda da 44 ilmeğimiz kalıyor. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 8 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar geri dönüyorum. Buraya 8 ilmek ile bir diş haroşa ördük. Tabanımız 12 olana kadar yanlardan ikişer ilmek her sırada keserek alacağız. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 8 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yandan 2 ilmek keserek örüyorum. Bunu da ortaya ekledim, 9 etti. Geri dönüyorum. İpim karşıda, yine ilkini örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yine buradan da 2 ilmek keserek bunu da ortaya ekledim. Burada 10 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri döndüm. Yine ip karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Yine kenardan 2 ilmek keserek ortaya ekliyorum. 11 oldu. Geri dönüyorum. Tekrar ilk ilmeğimi aldım. 11 ilmeğimi öreceğim öncelikle. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yandan 2 ilmek keserek ortaya ekledim. Ortada 12 ilmek oldu. Artık 12 ilmek ile tabanımızı örmeye devam edeceğiz. Burada 12 ilmek var. 11 ilmek öreceğiz. 12. de kesimi yapacağız. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Geri döndüm, yine aynı işlemi yapacağım. İp karşıda, ilkini örmeden aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. de kesimimi yapıyorum. Patiğimizin tabanı 12 ilmek ile bu şekilde örülüyor. Tekrar ilk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. de yandan da bir ilmek alarak kesimimi yapıyorum. Bu şekilde 12 ilmek olarak taban örülecek. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol taraftaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Kesim sonunda şişimizde sadece 12 ilmek kalacak. Şimdi tabanımızı örelim, gelelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin tabanını ördüm, geldim. Şişimde sadece 12 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 12 ilmek ile patiğimizin arka bölümünü öreceğiz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Şişimde 11 ilmeğim kaldı. Bu aşamada bakın şuralarda sırasıyla kenar ilmek yerleri var. İlk kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Böylece yeniden 12 ilmeğimiz oldu. Böylece hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arkası şu kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. İpim karşıda, yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar aynı işlemi yapacağım. Yani son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Bu sağ kenardan ilmek çıkartırken geri dönüyorum, ön yüze çıkaracağım. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine girerek yine ilmek çıkartıyorum. Ve yine 12 ilmeğimiz oluyor. Patiğimizin arkası böyle yapılacak. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği keseceğiz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Yine bakın son 2'yi kestim. Bir sonraki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkarttım. Geri dönüyorum. Yine ip karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Aynı işlemi yapacağım hanımlar. Yine son 2 kalana kadar ördüm. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Geri döndüm. Sıradaki kenar ilmek yerimiz hemen şurası. Buraya girerek ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde yapacağız arka bölümü. Burada son kenar ilmek yerlerine gelene kadar, yani şu iki uca gelene kadar bu işleme devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü tamamladım. Geldim, artık ilmeklerimizi keseceğiz. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi kesiyorum. Şurada boğaz kesiminden kalan ipucumuz vardı. Onu da gizleyerek götürüyorum. Bu şekilde patiğimizin bu örgü bölümünü tamamlamış oluyoruz hanımlar. İlmeklerin hepsini keseceğiz. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Şu kenarda böyle tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen şöyle tığım ile bunu dibine batarak burayı şöyle düzlüyorum. Şöyle. Evet, patiğimizin örgü bölümünü bitirdik. Şimdi patiğimizin kenar bölümüne şöyle tek sıradan oluşan bir kenar oyası yaptım. Hemen yapılışında sizlere kısaca anlatacağım. Öncelikle yapacağım işlem şu. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak şöyle bir tane sık iğne yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batarak şöyle bir kirpik oluşturuyorum ve hemen önündeki değil bir sonraki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. İlkini yaptık. Şimdi ikinciyi yapalım. Sık iğne yapacağım. Sık iğne yaparken hemen öndeki sıradaki kenar ilmek yerine batıyoruz. 3 zincir çekiyorum.
sık iğnenin içine girerek bir kirpik oluşturuyorum. Kirpiğimi sabitlerken sıradaki değil bir sonraki kenar ilmek yerine batıyorum. Üçüncüyü de yapalım. Hemen sıradaki kenar ilmek yerine batarak sık iğnemi yaptım. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batarak kirpik oluşturdum ve sıradaki değil bir sonraki kenar ilmek yerine batarak kirpiği sabitliyorum. Bu şekilde yapacağız. Hanımlar, bu şekilde patiğimizin çevresini şu ilk başladığımız yere kadar yapalım gelelim. Evet, ilk başladığım yere kadar kenar oyamı yaptım geldim. Hemen buraya bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Evet, hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim. Sonra patiğimize bakalım hanımlar, bir bütün olarak. Şöyle arka bölüme ucunu düğümleyerek güzelce gizliyorum. Ayağı giydikten sonra dışarı çıkmasın diye. Evet, patiğimizi bitirdik. Görüntü itibariyle patiğimiz şöyle hanımlar. Bakın, patik bu. Dikişsiz olması itibariyle de oldukça kullanışlı. Hemen makine ayağıma da giydireceğim. Birlikte patiğin ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok güzel, çok kolay, çok şık bir modelde hanımlar. Üstelik çok da kullanışlı, ayağı saran bir model. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım modelimi. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek patiğinizi yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Patiğimizin ayaktaki duruşu da işte bu şekilde. Birlikte yaptığımız modelimiz. Şöyle kenardan da göstereyim. Bakın, ön duruşu şöyle. Patiğimizin tabanı, topuğumuz, model bu şekil. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.